Çiçek hastalığı tarih boyunca insanlığı en çok etkileyen salgınlardan biriydi. Virüs kökenli olup bulaştığı kişinin vücudunun hemen her yerinde içi irin dolu kabarcıklar oluşmasına sebep oluyordu. Yayıldığı dönemlerde hastalığa yakalanan her 100 kişiden 30'unun ölümüne sebep oluyor, hayatta kalanlarda da ağır yara izleri ve körlük gibi önemli hasarlar bırakabiliyordu. Klasik romanlarda sıkça rastlanan çiçek bozuğu tabiri çiçek hastalığından dolayı yüzü delik deşik olmuş kişiler için kullanılmıştır. Hastalığa ilişkin ilk somut veriler ise Mısır'da M.Ö. 1570-1085 yıllarından kalan bazı mumyaların yüzlerinde tespit edilmiştir. Eski dünyanın pek çok yerinde görülen çiçek hastalığı 18. yüzyıla kadar Avrupa'da yılda ortalama 400 bin insanın ölümüne sebep oluyordu. Avrupalı koloniciler vasıtasıyla Amerika kıtasına geçti. Yerli halk böyle bir hastalıkla ilk defa karşılaşıyordu ve bundan dolayı hastalığa karşı bağışıklıkları bulunmuyordu. Bu da yerlilerin kitleler halinde ölümlerine ve nüfuslarının büyük oranda azalmasına sebep oldu. Osmanlı'ya baktığımızda ise çiçek hastalığının yayılması ve bu hastalıktan dolayı ölüm oranları son derece düşüktü. Bunun sebebi ise çiçek hastalığına karşı aşı uygulamasının yapılıyor olmasıydı. Osmanlılarda çiçek aşısına ilişkin ilk bilgiler 18. yüzyılda İstanbul'da görev yapan hekim ve elçilerin mektuplarında geçer. Bunlardan en meşhur olanı 1716'da İstanbul'a atanan İngiliz Büyükelçisi Wortley Montagu'nun eşi Mary Montagu'nun mektuplarında rastlanmaktadır. Lady Montagu, Türk kültürünü daha yakından tanımak amacıyla yapmış olduğu Edirne seyahatinde çarşıyı dolaştıktan sonra bir mesire alanına gelmişti. Burada yapılan aşı uygulaması dikkatini çekmiş ve arkadaşı Sarah Chiswell'e yazdığı mektubunda Osmanlı'daki çiçek aşısı uygulamalarını şu şekilde tarif etmiştir. Bizde çok yaygın ve çok zalimce olan çiçek hastalığını burada keşfettikleri bir aşı ile önlüyorlar. Birçok koca karının sanatları sırf bu ameliyatı yapmak. Aşılanma için en uygun zaman sıcakların sonu, sonbaharın başlangıcı. O zaman aile reisleri ailelerinde çiçek hastalığına tutulmuş kimse olup olmadığını öğreniyor ve birkaç aile toplanıyorlar. Sayıları 15-16'yı bulan aile toplulukları bu aşıcı koca karılardan birini çağırıyorlar. İhtiyar kadın bir ceviz kabuğu içinde sakladığı en iyi çiçek çıkarmış olanlardan birinin çiçeğinin irinini getiriyor. Aşılanacaklar hangi damardan açılmasını isterlerse o damarı büyük bir iğne ile açtıktan ve iğnenin ucu kadar aşıyı buraya koyduktan sonra yarayı bağlıyor ve üzerine bir ceviz kabuğu yapıştırıyorlar. Gerek çocuklar ve gerek sairleri aşılandıktan sonra akşama kadar oynayıp eğlenirler ve akşamdan sonra kendilerinin ateşi çıkar. 2 gün ve nadiren 3 gün kadar yatakta yatmaya mecbur olurlar. Yüzlerinde 20-30 kadar çiçek çıktığı pek görülmez. Onların da asla lekesi kalmaz ve 8 gün içinde eski haline gelir. Her sene binlerce çocuğa aynı ameliye yapılıyor. Aşıdan kimse ölmüyor. Aşının faydasına inandığım için sevgili yavruma da yaptırmaya karar verdim. Vatanımı çok sevdiğim için aşının oraya da girmesini çok isterim. İstanbul'da 5 yaşındaki oğlu Edward'ı aşılatan Lady Montagu, İngiltere'ye döndükten sonra Türk usulü çiçek aşısının benimsenmesi için çalıştı. Bu arada Londra'da büyük bir çiçek salgını çıkınca 4 yaşındaki kızını da İngiltere kraliyet doktorlarının önünde aşılattı. Aşının güvenilirliğini kontrol etmek için 20 Ağustos 1721 tarihinde hapishaneden 6 idam mahkumunu aşılamışlar. Mahkumlara bir şey olmadığını görünce pek çok seçkin kimse çocuklarını aşılatmaya başlamıştır. 1722 yılında İngiltere Sarayı'nda 2 prensin de aşılanmasının ardından Türk usulü çiçek aşısı Avrupa'ya yayıldı. 1796 yılında ise İngiliz doktor Edward Jenner çiçek hastalığı üzerine araştırmalar yaparken inek sağan kadınların sığır çiçeği hastalığına yakalandıklarını, ki bu normal çiçek hastalığına göre çok daha hafif geçiyordu. Bu kadınların çiçek hastalığına karşı bağışıklık kazandıklarını ve çiçek hastalığına yakalanmadıklarını fark etti. Daha sonra 8 yaşındaki bir çocuğa sığır çiçeği hastası olan bir kadının yarasından aldığı örneği bulaştırdı. Jenner, çocuk sığır çiçeği hastalığını geçirdikten sonra çiçek virüsü enjekte etti ve çocuk hasta olmadı. Jenner buluşunu vaccination olarak adlandırdı. Latince vaka yani inek kelimesinden türetilmiştir. 1798 yılında bulgularını yayınladı. Jenner'ın bulduğu aşılama yöntemi giderek yaygınlaştı.
Yoğun aşılama çalışmalarıyla çiçek hastalığı en son 1977 yılında görülen vakadan sonra tamamen ortadan kalkmıştır.